Herkese merhaba. Bu bölümde Melisa bebeğin saçlarını, peruğunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Gayet kullanışlı bir model. Basit bir yapımı var. Peruk şeklinde. Şapkası peruğu tamamen kapatıyor arkadaşlar. Şöyle arkasını. Melisa bebek 30 santim boyunda. Tüm ayrıntılarını videolar halinde anlatıyorum arkadaşlar. Köşede kartlara Melisa bebek oynatma listesini ekliyorum. Oradan bütün videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Malzeme listesini videonun altına açıklama kısmına yazıyorum. Sizden istediğim sadece kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparak destek olmanız. Şimdi peruk yapımına geçiyorum. Saç için bu kahverengiyi kullanacağım. Genelde bu tonu seviyorum arkadaşlar. 493 Alize Cotton Gold 493 numara ipi kullanıyorum. İki buçuk milim tığ kullanacağım perukta. Şimdi sihirli halka yapıyorum. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar sihirli halkayı yaparken. Sonra buradan tığımı geçirip bir tane zincir çekiyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Normal sık iğne yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şu anda normal sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinci sırada çift yapacağım. Her birine 2 tane yapacağım. 6 tane çift yapacağım. İkinci çift, üçüncü çift, dördüncü, beşinci ve altıncı. Sayım 12. Üçüncü sırada bir tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Aynı kafada yaptığımız gibi bir tek, bir çift. 6 kere yapacağım. Bir tek, bir çifti 6 kere yapacağım. İşaretimin olduğu yere kadar. Sihirli halkayı sıkıştırdım. Toplam 6 kere arttıracağız. Geleceğiz. Tamamladım. Sayım 18 sık iğne oldu. Dördüncü sırada 2 tane ördüm. Bir tane çift yaptım. 2 tek, bir çift yaptım. Bunu 6 kere yapacağız. Yine 2 tek, bir çift şeklinde 6 kere, toplam 6 kere arttırma yapacağım. Tamamladım arttırmalarımı. Sayım 24 sık iğneye çıktı. Şimdi 5. sırada 3 tane öreceğim. Tek tek, sonra çift yapacağım. 3 tek, bir çift yapacağım. Toplam 6 kere 3 tek, bir çift şeklinde arttırma yapacağız. 6 kere arttırma yaptım. Sayım 30 oldu. Şimdi 4 tek, bir çift yapacağım. 3 4 tek, bir çift. 6 kere yine 4 tek, bir çift yapacağım. Sayım 36 oldu. 6 kere arttırma yaptık. Şimdi yine arttırma yapacağım. 2 3 4 5 tek, bir çift. 5 tek, bir çift, toplam 6 kere arttırma yapacağım ve tamamlayacağım.
Şimdi artırmalarımı yaptım. Sayım 42 sık iğneye çıktı. Şimdi yine arttıracağım. 3, 4, 5, 6 tane tek tek ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. 6 tek bir çift. Toplam 6 kere arttıracağım, geleceğim. Tamamladım arttırmalarımı. Sayım 48 sık iğne oldu arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha arttıracağım. 7 tane sık iğne yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7. Sıradakine çift yapıyorum. 7 tek bir çifti de yine 6 kere arttıracağım. Toplam arttırmalarımı tamamlayacağım. Arttırmalarım bitti. Şimdi 54 sık iğneye ulaştı sayım. 3 sıra 54 sık iğne yapacağım. Hiçbir işlem yapmadan 3 sıra örelim arkadaşlar. Dümdüz böyle 1, 2, 3 sıra 54 sık iğne yapalım. Tamamladım. 3 sıra ördüm arkadaşlar. Arttırmadan sonra. Şimdi kafaya şöyle yerleştireceğiz. Arkasına buraya elyaf koyacağım arkadaşlar. Şu şekil olacak. Şimdi buradan itibaren saç tellerini yapmaya başlayacağım. Burada 40 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi ikinci zincire batıp ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmek kaydırma yapacağım. Dalgalı olması önemli değil arkadaşlar. Düz de olabilir. Bazı arkadaşlar bunu dalgalı olmadığını söylüyor. Burada bu modelde dalgalı olması gerekmiyor arkadaşlar, ama eğer su dalgası gibi olmasını istiyorsanız şöyle biraz ilmek kaydırmanın ipini, yani tığdaki kısmı biraz gevşek çekeceksiniz. İlmek kaydırmalar biraz gevşek olacak sık iğneden, zincirden arkadaşlar. Zincirden biraz daha gevşek yaptığınız zaman ilmek kaydırmalarımız kıvrılır. Yani çok kıvrılmaz, sadece su dalgası gibi olur. Şimdi ben düz olmasını istiyorum, yani çok dalgalanmasını istemiyorum bu modelde. O yüzden normal bir şekilde yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapacağım. Bakın arkadaşlar, benimki yine dalgalı oldu biraz. Şimdi sonuna kadar yaptım. Ucuna ilmek kaydırma yapıyorum hemen sıradaki sık iğneye, yani. Tekrar 40 tane zincir çekeceğim. Aynı şekilde yapacağım. Hemen dibine bağlayacağım. Atlamayacağım arkadaşlar. Ara vermeyeceğim. 7 tane saç telini ara vermeden yapacağım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 tanesini yapacağım böyle 40 zincirle ve ara vermeden. Onları yapıp geleceğim. Ben 7 tane 40 zincirle saç telimi yaptım arkadaşlar. Bu 7 taneyi dip dibe yaptık. Yani her sık iğnenin üzerine yaptık. Bakın hemen dibindeki sık iğneye bağladım. Şimdi bir tane ilmek kaydırma yapacağım. Ondan sonra saç teli yapacağım. Bundan sonra 9 taneyi bu şekilde yapacağız. 9 tane saç telini. Şimdi burada yalnız şöyle bir farklılık yapacağız. 40 değil mesela buradaki zincir. 42 yapacağım. 42 zincir çekeceğim.
42 zincir çektim arkadaşlar. Yine ilmek kaydırma yapacağım. Aynı şekilde sıranın sonuna kadar dolduracağım. Bakın şu şekilde yapıyorum ben. Kolay oluyor. Böyle devam edeceğim. Tamamlayacağım. Geleceğim. Tamamladım. Hemen dibine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Birleştiriyorum. Bir tane daha ilmek kaydırma yapıp zincirimi çekeceğim. Dediğim gibi zincirleri ikişer ikişer arttıracağım arkadaşlar bu bölümde. 9 tanesini o şekilde yapacağım. Şimdi 7 tane 40 zincirle yaptık. Şimdi bu 42 oldu. 44, 46, 48, 50, 52 devam edecek arkadaşlar. Şu ortaya, tam ön ortasına gelene kadar saç telini yaptıktan sonra bu atlamayı şöyle yapabildiğiniz gibi, 2 tane ilmek kaydırma yapabildiğiniz gibi bir tane atlayıp yanındakine ilmek kaydırma yapabilirsiniz. 2 tane ilmek kaydırma yerine bir tane atlayıp ikincisine ilmek kaydırma yapabilirsiniz. O zaman şu kenar kısmı biraz toparlıyor. Benim biraz böyle yayvan gibi durdu. Şu 3 sıra düz yaptığım yer. O şekilde yaptığımız zaman kenarı toparlayacaktır. Ben atlayarak yaptığım saç tellerini o şekilde yapacağım. 2, 4, 6, 8, 9 tane daha saç teli yaptım. Bunları 40 zincirle yapmıştık arkadaşlar. Şuradan itibaren söylemiştim. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 zincir çektim. Yani her saç telinde ikişer zincir daha uzattım. Böyle bebeğimize başına koyduğumuz zaman şurası daha uzun olduğu için arkadaşlar bakın eşit oluyor. Yoksa böyle kısa olur. O uzunluğu yapmazsam. Şimdi böyle 9 tane yaptım ben. Bir tane daha yapacağım. Şu tam alın kısmında sık yapmayı düşünüyordum ama gerek kalmadı arkadaşlar. Ben baktım. Böyle de zaten sık oluyor. Şimdi burada tam ön ortası şurası zaten. Bir tane daha yapacağım. 60 zincir çekip bir tane daha saç teli yapıp geliyorum. İlmek kaydırmaları yaptım arkadaşlar. Bakın bunu atlayacağım. Hemen dibine yapmıyoruz. Bunu atlayacağım. Buna geçiyorum. Şimdi yine 60 zincir çekeceğim. 60 zincir çekeceğim. Burada 10 tane atlayarak yaptığım 10 tane oldu arkadaşlar. Yine 10 tane atlayarak yapacağım. Şimdi 60 zincirli olanı yapacağım. Saç telimi. Sonra bir tane atlayacağım. Diğerine bağlantı yapacağım. Sonra 58. Bu sefer de düşecek arkadaşlar. Burada artarak gitmişti ikişer zincir. Burada da 60 zincir, 58 zincir, 56 zincir, 54, 52, 50, 48, 10 tanesini böyle azaltarak gideceğiz. En sonunda 40'a gelecek arkadaşlar. 40'a geldiği zaman zincir sayımız onları arka arkaya yapacağız. Hiç atlamadan yapacağız. 7 tane de burada saç telimiz olacak. O 7 taneyi 40 zincirle çektiğimiz saç telini atlamadan yapacağız. Aynı burada yaptığımız gibi. Dediğim şekilde arkadaşlar peruğumu tamamladım. Buradan itibaren aynısını, buradakinin aynısını buraya da uyguladım. Orta kısmı burası ön ortası, burası arka ortası. Şimdi bebeğimin kafasına yerleştireceğim. Burada 1, 2, 3, 4. Şurada arttırma var arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. 3 tanesi görünsün. Şu kafadaki arttırmaların birincisi bu. 2, 3.
oraya ortaya yerleştirdim. Şu ipimi alıyorum. Şimdi arkada burada kafanın arkasında boşluk vardı. Oraya elyaf yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle önce ön kısmı iğneliyorum. Bakın böyle kulağın şuraya kadar iğneledim. Şimdi bu kısma dediğim gibi elyaf yerleştireceğim. Bunu dikerken daha düzgün yerleştirebiliriz arkadaşlar. Bir kısmını diktikten sonra. Çünkü böyle iğneler açılıyor. Şimdi ben böyle bir kısmını yerleştirdim. Gerekirse dikerken buraya biraz daha şöyle kafasının düzgün bir form almasını sağlayın arkadaşlar, elyaf yerleştirerek. Şimdi burası biraz çukur. Oraya dediğim gibi iğnelediğim zaman çıkıyorlar geri. Ama bir kısmını dikersem buraya daha rahat elyaf yerleştireceğim. Dikmek için böyle uzun ip bıraktım. Bırakmadıysanız tekrar ip geçirip iğnenize dikebilirsiniz. Şimdi bunu daha sonra arkadaşlar şekillendireceğim ama böyle oldu. Bakın bu kısmı da burada. Şimdi şöyle iğne takıyorum bıraktığım ipe. Şuradan başlayacağım. Bakın şuraya arkadaşlar, şu son sıranın dibine kafadan mutlaka alın arkadaşlar, tabii ki. Bir sık iğne geri, bir iki sık iğne ileri. Böyle dikeceğim arkadaşlar. Böyle şuraya kadar dikeceğim. Burada elyaf düzenlemesi yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle şurada biraz açıklık kalsın. Elyafı daha düzeltelim. Düzgün olsun arkadaşlar. Biraz daha sert olsun. Ben çok yerleştiremedim dediğim gibi. Buraya kadar dikip geliyorum. Böyle diktim arkadaşlar. Buraya kadar. Şimdi bu iğnelerimi çıkarıyorum. Buradan elyafı düzenleyeceğim.
Öyle arkadaşlar, bakın. Şimdi burayı dikeceğim, tamamlayacağım. Burası kaldı. Burayı tamamlayacağım, dikeceğim, düğümleyeceğim. İpim de az kaldı. İnşallah yetişecek. Peruğu diktim, tamamladım. Şimdi boynu kafaya birleştireceğiz arkadaşlar. Kafayı monte edeceğim. Öncelikle şu kısımdan böyle makasın yardımıyla biraz yer açın. Çünkü yüz şekillendirirken oradan ipler geçmişti. Biraz sıkıştı tabii ki. Şimdi böyle bir deneyin arkadaşlar. Bakın, benimki kolayca geçti. Şimdi böyle de kalabilir arkadaşlar kafası. Yani monte etmeden de kalabilir. Böyle çıkarıp takabilirsiniz. Ben monte edeceğim. İple buraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim size. Sağlam bir ip bulun arkadaşlar, böyle. Ben gayet sağlam bir ip ayarladım. Ucuna da yorgan iğnesi taktım. Şöyle boynun şu kısmından ipi geçirdim. Burada biraz kalacak ip. Sonra boyundan şu parçaya taktırmayın arkadaşlar. Tepeye bir yere çıkın. Peruğun iplerine taktırmayın arkadaşlar. Bu ipi çünkü içeriye alacağız. Yani sık iğnelerin arasından ipine taktırmadan şu büyük yerden çıkabilirsiniz. Yani çift yaptığım yerden daha rahat çıkılıyor. Oradan çıktım. Şimdi bu iğneyi çıkarıp bu tarafa takıyorum. Onu da aynı şekilde buradan şurada diğer çift yaptığım yere çıkıyorum. Bakın, buraya yanına çıktım. Ama burada geçiş yapacağım. İğnemin tersiyle ilk noktaya geçiş yapacağım ki bu beyaz ip görünmesin tabii ki. Altta ayrı olacak kafanın üstünde ama burada görünmeyecek. Şimdi iğnelerimi çıkarabilirim artık. Bakın, buradan yerleştiriyorum. Buradan çekerek iyice gerdirin. Burada şimdi düğümleyelim. Sıkı bir şekilde düğümledim.
tane daha. Bir tane daha. Şimdi arkadaşlar burada bu ip peruğun altında kalacak. Şöyle kafaya tuttu ama peruğun üstünde görünmeyecek arkadaşlar. Böyle. Bakın şimdi kafamız. Şimdi saçlarımızı bağlayabiliriz, örebiliriz arkadaşlar. İsterseniz şuradan da bağlanabilir. Böyle. Ben saç örgüsü yapacağım. Ortadan ikiye ayırdım. Şöyle. 6 tane burası, 6 tane burası. En sonda da 5 tane arkadaşlar. Şimdi şu şekilde öreceğim. Çok yukarıya sıkmayın. Yani şurayı çok birleştirmeyin, götürmeyin saç örgüsünü. Bu şekilde. Önce lastikle bağladım arkadaşlar. Diğer kısmı da aynı şekilde öreceğim. Dediğim gibi şu şekilde de bağlayabilirsiniz. Direkt böyle kuyruk gibi arkadaşlar. Ben böyle saç örgüsü yaptım.